Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Nihat Sami Banarlı'nın Türkçenin sadeleştirme faaliyetleri adı altında plansız, metotsuz, iyi niyetli olmayan öz Türkçeleşme gayretlerini eleştirdiği Türkçenin Sırları isimli kitabı hakkında konuşmaya çalışacağız. Banarlı edebiyatımıza hoca olarak, idareci olarak, yazar olarak hizmet etmiş bir şahsiyet. Türkçe'ye dair kaygısı olan, Türkçe derdi tasası olan, Türkçe davasına gönülden inanan bir edebiyatçımız. Türkçenin Sırları isimli kitap ilk olarak 1972 yılında yayınlanmış. Daha sonraki yıllarda çok baskı yapmış, ilgi gören bir kitap. Banarlı'nın çeşitli konferanslarından ve değişik yayın organlarında yayınlanan makalelerinden oluşuyor. Benim elimdeki kitap Leyla ve Mecnun Yayıncılığa ait. Baskı tarihi 2006. Türkçe, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren sadeleştirme adı altında dilde tasfiyecilik faaliyetlerine maruz kaldı. Banarlı kitabında bu sadeleştirme gayretlerinin yanlışlığını, iyi maksatlarla yapılmadığını, metotsuzluğunu anlatır. Amacı dışında yanlış usullerle yürütülen bu çalışmaların Türklerin ilerlemesini engellemek için yapıldığını belirtir. Dilimize verdiği zararları anlatarak sadeleştirme işinin nasıl yapılması gerektiğinin yollarını gösterir. Tasfiyecilik faaliyetlerinin arkasındaki dış tesirlerde kitapta üzerinde çokça durulan bir konu. Bu tehlikeye özellikle dikkat çekiliyor. Bu şekilde yürütülen sadeleştirme faaliyetleri Banarlı'ya göre Türkçenin başına gelen büyük bir felakettir. Bu felaket Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini ve karakterini bilmemek gibi büyük bir hatadan kaynaklanır. Çünkü Türkçe herhangi küçük ve başkalarına mahkum bir millet dili değil, bir imparatorluk dilidir. İmparatorluk dilleri milletin hakim oldukları topraklardan vergi alır, mahsul toplar gibi kelimede alırlar. Aldıkları bu kelimeleri kendi dillerinin gramerine, estetiğine ve fonetiğine göre millileştirerek kendi kelimeleri yaparlar. Dünya tarihinde imparatorluk dili olabilen, bu özellikleri taşıyabilen dil sayısı çok azdır. Bunun sebebi de dünya tarihinde hem askeri ve idari yönden ve hem de dil ve kültür yönünden imparatorluk kurabilmiş milletlerin az olmasıdır. Dünyada yalnız 4 dil imparatorluk dilidir. Latince, Arapça, İngilizce ve Türkçe. İmparatorluk dillerinin en belirgin özelliği bu dillerin hiçbirinin öz dil olmamasıdır. Banarlı, esasen yeryüzünde hiçbir kültür ve medeniyet dilinin hiçbir zaman öz dil olmak taassubuna ve basitliğine iltifat etmediğini söyler. Banarlı'ya göre dilcilik nasıl yapılır, nasıl yapılmalıdır? Bu konuya dair fikirlerini ve görüşlerini de çok net ve açık bir şekilde dile getirir. Ona göre dilcilik taassupla, bağnazlıkla, hele cehaletle hiç yapılamaz. Dile dikkatle, dilin zevkine, dilin dehasına varmakla yapılabilir. Türkçe bir an evvel hem zengin hem de büyük ve milli bir dil haline getirilmelidir. Bu bir mecburiyettir. Yalnız bu iş bir takım alaylı alimlerle işi ters yürütmüş dil kurumlarıyla olamaz. Bunun için elden giden her Türkçeleşmiş kelimeye karşı Türkiye'den yeni bir vatan parçası kopuyormuş gibi yüreği yanan hakiki Türk aydınlarına ve alimlerine ihtiyaç vardır. Önce Türkçe'ye yeni girecek kelimeleri Türkçe köklerden yaparak Türkçeyi milli bir dil olarak zenginleştirmek lazımdır. Diğer taraftan ilim dilimize ait terimleri bütün yeni kelimeler gibi Türkçenin zevkine, estetiğine, musikisine göre mutlaka güzel ve milletçe benimsenir kelimeler halinde millileştirmek, Türk dili çalışanlarının en büyük hedefleri olmalıdır.
Türkiye'de her üyesi gerçek ilim, fikir, fen ve sanat adamlarından seçilerek oluşturulacak bir Türk İlimler Akademisi kurulmalıdır. Bu akademide yer alacak her şahıs milletimizin güvenini kazanmış çok ciddi kimselerden olmalıdır. Bu tavsiyelerden başka Banarlı, Yahya Kemal'in Türkçe hakkında 50 yıl değişik yerlerde yayınlanmış yazıları, bilgi ve fikirlerinden 3 maddelik bir yol haritası belirliyor ve onları da bizlerle paylaşıyor. Bunlar: 1. Şiirde yaşayan Türkçe'ye girmemiş hiçbir Arap, Acem ve Frenk kelimelerini kullanmamak. Yaşayan Türkçe'ye girmiş Arap, Acem ve Frenk kelimelerini onlara Türklerin verdiği ses ve mana içinde Türkçe olarak kabul etmek. Gramerde Türk milletinin cümleye verdiği mimariye şiddetli bir şekilde sadık kalmaktır. Öztürkçeciliğin ve uydurmacılığın arkasındaki gerçeklerde eserde üzerinde durulan önemli bir konu. Buna göre Öztürkçecilik, Arı Türkçecilik gibi faaliyetlerin arkasında milletimizin önce dilini, sonra dinini yıkmak isteyen menfur emeller gizlenmektedir. Dildeki tasfiye gayretleri içinde olanlar milletimizin çok büyük bir milli güce sahip olduğunu bilmektedirler. Bu gücü yıkmanın yolu önce dil, sonra din birliğini yıkmaktan geçer. Onlar da bu iki birliği yıkmak için bu faaliyetleri yürütmektedirler. Bugün içinde durumun farklı olmadığı dile getirilen eserde düşmanlarımızın bizden çalmak istedikleri şeylerin aynı değerlerimiz olduğu belirtilir. Bu değerler: 1. Milleti birbirine bağlayan tek ve güzel bir dil. Türk milletini tam 1000 yıl dünyanın en ahlaklı, en medeni ve en büyük kuvveti haline getiren Türk Müslümanlığı. 3. Türk çocukları için daima büyük şeref ve güven kaynağı olan milli tarih ve ecdat sevgisidir. Şimdi dikkat edildiğinde elimizden giden değerlerimizin de hep bunlar olduğunu görüyoruz der Banarlı. Sadeleştirme faaliyetlerinde bulunanların bizim gözümüzden kaçırdığı, bizden gizledikleri başka bir gerçek üzerinde de duruluyor eserde. Türkiye'de dil hareketini soysuzlaştıranlar, lisanımıza bugün Avrupa dillerinden bir istila gibi dolan yabancı kelimelere karşı ciddi bir hassasiyet göstermezler. Yine tam bir ısrarla Türkçedeki Türkçeleşmiş kelimeleri baltalamaya devam ederler. Banarlı dilde sadeleşmeye karşı değildir. Banarlı'ya göre sadeleşmede takip edilecek yol ve dil anlayışı, Türk milletinin derin dil zevkine, onun meydana getirdiği ve yaşattığı lisanın sesine, mimarisine, her kelimede hatta her hecede saygı ve sevgi gösterecek bir dil anlayışı Türkçeyi kurtaracaktır. Türkçenin Sırları kitabı sadece sadeleştirme ve dili özdil yapma gayretlerini eleştiren bir kitap değildir. Birçok kelimenin tarih içinde nasıl Türkçeleştiği konusunda bilgiler verilir. İstanbul Türkçesi üzerinde durulur. Büyük şairlerimizin kelimeleri şiirlerinde nasıl mana zenginliği içinde kullandıkları anlatılır. Arkadaşlar, Türkçenin Sırları kitabı Türkçe davasını omuzlayan bir kitap olmanın yanında bana göre en önemli bir özelliği de milli bir şuur veriyor olmasıdır. Ayrıca Türkçenin Sırları kitabı tavsiye edilen 100 temel eser arasındadır. Bir dahaki videoda buluşmak üzere, iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.